Herkese selam dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gene yüksek potansiyelli bir hisseyle yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Tabi her zaman dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve tecrübelerimizle yapıyoruz bu analizleri. Tabi bugün biraz daha farklı bir video olacak. Gene yüksek potansiyelden bahsedeceğiz ama bu sefer örnek bir grafikle, örnek bir hisseyle karşınızdayız. Nasıl bir örnek? Örneğin daha önce verdiğimiz birçok hisse senedi var. Yüksek potansiyelini verdiğimiz ve analizini yaptığımız. Bu videoda da verdiğimiz yüksek potansiyellerin bir örneğiyle karşınızda olacağız. Yani anlattığımız yüksek potansiyellerin hemen hemen gelmiş, oluşmuş bir formasyonuyla karşınızdayız. Örneğin Garanti Bankası'nda verdiğimiz bir potansiyel vardı. Bu grafikte de o analizlere örnek olarak gerçekleşmiş bir formasyonla karşınızdayız. Örneğin bu hissede işte 2019'da eğer bir analiz yapsaydık, uzun vadeli bir grafik olarak aynı şekilde bu hisseyi paylaşsaydık, bu hisse senedi %30 binlik bir yükseliş yapmış mesela. Ve 2019'da analizini yapmış olsaydık hedefimiz gelmiş olacaktı. Kaç sene olmuş peki? 4 sene ve ne kadarlık bir yükseliş olmuş 2019'dan bu yana kadar bu hissede, onu sizinle paylaşacağız. Tabi dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve tecrübelerimizle sizinle paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Tabi biz bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz eğitim kursumuz var. Videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut, oraya linki bırakacağım. Satın almak isteyenler olursa 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik fiyatı. Kısa bir süre için böyle devam edecek. Ve eğer almak isterseniz dediğim gibi linki tıklayıp bilgisayar üzerinden satın almak üzere alırsanız seviniriz. Çünkü bilgisayar üzerinden aldığınız zaman vergi kesintisi daha az oluyor diyelim ve çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun ve bildirim zilini de açın ki yüklediğimiz her videodan anında haberdar olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Bu arada kursumuz, bu linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Gördüğünüz gibi sıfırdan zirveye yatırım ve teknik analiz eğitimi, 42 puan var, 101 öğrencimiz var. Kursu satın aldığınızda siz de profesyonel bir yatırımcı veya trader olabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Evet, ne dedik? Yeni bir yüksek potansiyelli hisseyle karşınızdayız. Tabii şu an yüksek potansiyel kalmadı fazla ama daha önceki videolarımızı izlediyseniz bu şekilde aylık grafiğimizi açtığımızda karşımıza aynen bu şekilde veya buna benzer grafikler olmuştu. Çıkmıştı daha doğrusu. Ve hedef olarak verdiğimiz filama formasyonlarının hedefi gördüğünüz gibi aynı şekilde, çok değişik, çok farklı bir grafik değil. Hatta örnek olarak o grafikleri de size göstereceğim şimdi. Şimdi bir bu grafiğe bakın. O grafikler de aylık grafikti. Yani ne demek? Her zaman söylüyoruz. Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Dolayısıyla da onlar da aynı şekilde uzun vadeli grafik. Örneğin burada İşçi.tr hissesini baz alırsak bakın benzer bir formasyon, aylık bir grafik ve hedeflerimiz de çok yukarılarda. Aynı şekilde bu da bir flama veya bayrak formasyonu, çok fark etmiyor, ikisi de aynı. Ondan sonra bakın Garanti Bankası'nda benzeri bir formasyonumuz vardı, aynı şekilde aylık. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine benzeyen formasyonlar, dolayısıyla da hareketler birbirine benziyor. Aynı şekilde olacağını ben şahsen düşünüyorum, tabii ki uzun vadede. Mesela son videomuzda Hektaş'tan bahsetmiştik veya bir önceki video yanılmıyorsam. Hektaş'ta da gördüğünüz gibi uzun vadeli bir grafik ve bir bayrak formasyonu. Bu da aynı şekilde aylık bir grafik. Gördüğünüz gibi şu an yapacağımız analizde de bu hisse senedi var. Formasyonlar aynı, şekiller aynı, hedefler hemen hemen aynı. Örneğin burada flama formasyonu var. Şu gördüğünüz uzun çizgi, pembeyle gördüğünüz, şu an işaretlendi. Onun hedefi, bu formasyonun hedefi daha doğrusu, bir o kadar da yukarıya gitmesi. Peki burada ne var? Her zaman anlatıyoruz ama anlamayan arkadaşlarımız var. Onlara tekrar anlatalım, sıkıntı yok. Anlatmak bizim işimiz. Burada mesela 1993'ten 2010'a kadar bir yükseliş olmuş. Yani 17 senede. Peki ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Onu anlatalım size. Şuradan hemen dibinden alalım. Gördüğünüz gibi 17 senede
%303.872'lik bir yükseliş olmuş bu hisse senedinde. Tabii biz bu videoları paylaşınca bazı yorumlar yapılıyor. İşte o zaman geldiğinde enflasyon ne kadar olacak, şu ne kadar olacak? Ya onun hesabını ben yapamam. Burada ben sadece analiz yapıyorum. Bu hesabı da siz bir zahmet yapın. Sonuçta geleceği kimse bilmiyor. Enflasyon ne durumda olacak? Alım gücümüz ne durumda olacak? Biz onun hesabını yapmıyoruz. Biz burada yükseliş potansiyellerini söylüyoruz size. Onun hesabını yapıyoruz. Onun dışında tutup da enflasyon hesabını vesaire yapmak çok da mantıklı değil. Evet, hissemizde böyle bir görüntü var. Peki yükseliş potansiyeli ne kadar? Böyle bir yükseliş olmuş ama daha yükselme ihtimali var mı? Onu sizinle paylaşalım. Bu arada hissenin adı Pikent. Bazı arkadaşlar hissenin adını kaçırıyor. Baştan sona kadar sabırla dinleyemiyor. Onun için kaçırıyor. Sonra hocam hissenin adını vermediniz. Ben hissenin adını her zaman veriyorum ve her videoda söylemeye çalışıyorum. Sol üst köşede hissenin adı yazar, şirketin adı. Sol alt köşede de hissenin borsa kodu yazar. Buraya dikkat edebilirsiniz. Peki ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Nasıl bir yükseliş potansiyeli var? Gördüğünüz gibi ne dedik daha önce? Eğer 2019'da bu analizi yapmış olsaydık şurada gördüğünüz gibi formasyon 2019'da kırılmış. Mayıs 2019'da gördüğünüz flama formasyonu yukarıya kırılmış. 2019'dan 1 Şubat 2022'ye kadar bir yükseliş trendi olmuş. Şu an düzeltme yapıyor. Peki bu arada ne kadar bir yükseliş olmuş? Onu sizinle paylaşalım. Hemen buradan ölçüm aracımızı alalım. Şunun dibine getirelim. 2019'dan Şubat 2022'ye kadar gördüğünüz gibi %35.358'lik bir yükseliş göstermiş bu hisse senedi. Gördüğünüz gibi uzun vade beklendiğinde daha doğrusu sabredildiğinde güzel karlar elde edebiliyorsunuz. Peki bundan sonra nasıl olacak? Nasıl bir yükseliş potansiyeli var? Onu sizinle paylaşalım. Hemen şuradan haftalık grafiğimizi açalım. Şurada öngördüğümüz bir formasyon var. Tabii zirvesine geldikten sonra sert bir düşüş olmuş. Gördüğünüz gibi 867 TL'lerden 130'lara kadar düşmüş. Bizim öngördüğümüz bir formasyon var. Şurada gördüğünüz gibi zaten çizmişiz. Burada bir toba formasyonu ihtimali var. Şartımız nedir tabi? 127 TL üstünde kalması. Burada gördüğünüz gibi şurada 127-128 TL'lere kadar düşme ihtimali var. Biz bunu önceden çizmiştik tabi. Hisse senedi eğer 128 TL altına düşmese ve şu gördüğünüz mavi ile gördüğünüz toba formasyonu tamamlarsa 197'yi kırdıktan sonra tabi kısa vade bakıyoruz. Çünkü bazı arkadaşlarımız kısa vade istiyor. Onun için onlar için de kısa vade hisseye bakmış olalım. Şöyle gördüğünüz şekli eğer oluşturur da toba formasyonunu yapıp 197 TL'yi kırarsa gördüğünüz gibi zaten burası da bir direnç seviyesi. Kısa vade düşünenler için eğer 128 TL aşağı kırılmazsa ve 197 TL'nin üstüne atarsa şöyle bir hareket yaparsa örneğin şöyle zaten çizdik burayı. 197 TL üstünde kaldığı sürece de hedefi 437 TL olacaktır. Ve daha sonra burada bir çanak oluşacaktır. Şöyle hemen onu da sizinle çizelim. Şu çanak tamamlanacaktır büyük ihtimalle şu şekilde. Tabi her zaman ne diyoruz? Biz şirketin temel durumunu araştırmıyoruz. Eğer onu da araştırırsak çok fazla zaman ayırmış olacağız. Onun için ilgilenenler olursa veya takip edenler varsa lütfen sizden ricam siz araştırın temel olarak bu hisseyi, bu şirketi. Elinizde hali hazırda bilginiz varsa lütfen bizimle paylaşın, yorum bölümüne yazın ki bizi takip edenler de faydalansın. Dediğim gibi 128 TL kırılmayacak. Daha sonra 197 TL üstüne çıkacak, şu şekli oluşturacak. Ondan sonraki hedefleri önce 437 daha sonra 867 TL olan zirvesi olacaktır. Peki daha uzun vadede bakarsak ne oluyor? Daha uzun vadede de baktığımız zaman zaten bizim uzun vadeli hedefimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi flama formasyonunun hedefi uzun vadeli, o da şu andan itibaren tabi ortalama %6300'lük bir yükseliş potansiyeli görünüyor ki bu da gördüğünüz çanak formasyonunun büyük ihtimalle hedefi olacaktır. Ondan sonra ne olur bilinmez. Tabii ki takip etmek gerekiyor oraya geldikten sonra. Şöyle hemen çanağımızın boyunu alalım. Gördüğünüz gibi hem çanak kulp formasyon hedefi ya da çanak hedefi. Çünkü oraya daha gelmemiş, nasıl bir hareket oluşacak onu takip etmek lazım. Eğer bu çanak kulp formasyonu oluşursa hedefi 8000 TL olacaktır. Bir. İkincisi hem uzun vadeli de bizim gördüğünüz gibi flama formasyon hedefimiz olan
bu hisse senedinin ana hedefi olacaktır. Oraya geldiğinde artık ne olur, nasıl bir formasyon oluşur, nasıl bir hareket oluşur takip etmek gerekiyor. Hedefimiz burası. Tabii yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Şimdi ilk yaptığımız yüksek potansiyelli videoları biz seçtik. Yani hisseleri biz bulduk. Ondan sonrakileri takipçilerimiz, abonelerimiz buldu. Onlar soruyor. Biz de bakıyoruz, böyle bir yükseliş potansiyeli varsa videosunu çekip sizinle paylaşıyoruz. Sizin de eğer aklınızda veya takip ettiğiniz yüksek potansiyelli hisse senedi varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Böyle yükseliş potansiyeli varsa videosunu çekip sizinle paylaşalım. Ayrıca eğer takip ettiğiniz hisseler varsa veya herhangi bir şey, onları da yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle yorum bölümüne yaptığınız yorumun altına paylaşıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.